Hiç elinize kare bir kağıt alıp kaç kere katlayabildiğinizi denediniz mi? Genelde 7. belki de 8. katlamada dururuz. Aslında bu basit eylem, matematikçilerin yüzyıllardır kafa yorduğu düz katlama problemi denen karmaşık bir algoritmanın parçası. Çoğumuz için origami, Japonya'dan gelen zarif bir sanat, bir hobi, hatta çocukların el becerisini geliştiren bir oyun. Kağıttan turnalar, kurbağalar, ejderhalar, kulağa ne kadar masum geliyor değil mi? Ama bugün dünyanın en prestijli kurumlarında, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarında ve en iyi tıp fakültelerinde origami sanat derslerinde değil, ileri mühendislik derslerinde okutuluyor. Çünkü bu kadim sanat, insanlığın en büyük problemlerinden bazılarını çözmenin anahtarı haline geldi. Geleneksel origami, milattan sonra 6. yüzyılda Budist rahiplerle birlikte Japonya'ya geldiğinde aslında ruhani bir eylemdi. İsmi bile bunu anlatır. Ori, yani katlamak ve kami, yani kağıt veya tanrı. Bu iki kelimenin birleşimiydi. O dönemde kağıdı kesmek veya yapıştırmak kesinlikle yasaktı. Çünkü bunun kağıdın ruhuna bir saygısızlık olduğu düşünülürdü. Felsefe şuydu: tek bir parça kağıt sonsuz olasılığa dönüşebilmeliydi. Yüzyıllar boyunca bu sanat, samurayların birbirine verdiği zarif hediyelerde veya tapınak süslemelerinde gizli kaldı. Kimse o basit katlama tekniğinin bir gün insanlığı yıldızlara taşıyacağını, hayat kurtaracağını ve hatta evrenin sırlarını çözmeye yardımcı olacağını hayal bile edemezdi. Bu, sanatın bilime dönüşeceği uzun ve sessiz bir bekleyişti. Ve o an 1980'lerde geldi. Uzay yarışının zirve yaptığı yıllarda mühendisler dev bir sorunla karşı karşıyaydı. Roketler inanılmaz pahalıydı ve yük taşıma kapasiteleri çok sınırlıydı. Düşünün, daracık silindir şeklindeki roketlere bir şeyler sığdırmak zorundaydınız. Ama uzayda enerji üretmek için bir futbol sahası büyüklüğünde güneş panellerine, uzak galaksileri görmek için de devasa aynalara ihtiyacımız vardı. Peki bu devasa yapıları küçücük bir rokete nasıl sığdırırsınız? Eğer bir çarşafı buruşturur gibi rastgele katlarsanız, uzay boşluğunda açmaya çalıştığınızda ya bir yeri takılır ya da en hassas noktalarından kırılır. Milyarlarca dolarlık bir proje, basit bir katlama hatası yüzünden çöp olabilirdi. İşte tam bu noktada sahneye bir astrofizikçi olan Koryo Miura çıktı ve her şeyi değiştirdi. Miura, basit bir kağıt parçasını eline aldı ve yüzlerce yıllık origami geleneğini modern matematiğin diliyle birleştirdi. Ortaya kendi adıyla anılan Miura Ori, yani Miura katlaması çıktı. Bu sıradan bir katlama tekniği değildi. Kağıdın veya herhangi bir malzemenin üzerindeki stres noktalarını neredeyse sıfıra indiren dahiyane bir katlama haritasıydı. Bu teknikte malzeme birbirine paralel olmayan paralel kenarlar şeklinde katlanıyordu. Ama asıl büyüsü işleyişindeydi. Bu şekilde katlanmış bir yapıyı zıt köşelerinden tutup hafifçe çektiğinizde bütün yapı tek bir akıcı hareketle hiç takılmadan kusursuzca açılıyordu. Aynı şekilde hafifçe ittiğinizde de yine tek bir hamlede kapanıyordu. Bu buluş uzay mühendisliği için bir devrimdi ve bu devrimin en görkemli örneği James Webb Uzay Teleskobu'ydu. O meşhur, devasa altın aynalar ve güneş kalkanları işte bu origami prensipleriyle akordeon gibi katlanarak rokete yüklendi. Dünyadan milyonlarca kilometre uzakta, uzay boşluğunda tek bir komutla kusursuz bir origami çiçeği gibi açılarak evrenin en derin sırlarını görmemizi sağladı. Peki origami sadece uzayda mı işe yarıyor? Hayır. Şimdi çok daha yakına kendi vücudumuza bakalım. Kalp cerrahisinde tıkalı bir damarı açmak için kullanılan o minicik stentler var ya, onlar aslında mikroskobik birer origami tüpüdür. Vücuda girerken tamamen katlanmış, incecik bir haldedirler. Cerrah stenti damarın en dar noktasına getirdiğinde içindeki bir balonla şişirerek açar ve damarın duvarlarını genişletir. Böylece kan akışı yeniden sağlanır. Eğer origami matematiği olmasaydı o stentleri o daracık damarlardan içeri sokmak imkansız olurdu ve belki de tek çözüm riskli bir açık kalp ameliyatı olurdu. Şimdi daha da derine, hücrelerimizin içine inelim. Biyoloji bize gösteriyor ki vücudumuzdaki proteinler bir işlevi yerine getirebilmek için doğru şekilde katlanmak zorundadır. Tıpkı bir kağıt gibi. Eğer bu proteinler yanlış katlanırsa Alzheimer ve Parkinson gibi korkunç hastalıklara yol açabiliyorlar.
Bilim insanları şimdi DNA origamisi denen bir yöntemle çalışıyor. Bu yöntemde DNA zincirlerini tıpkı kağıt katlar gibi nanorobotlar şeklinde katlayarak programlıyorlar. Amaç ne mi? Kanserli hücreleri bulup ilacı doğrudan hedefin içine bırakacak akıllı taşıyıcılar yapmak. Anlayacağınız doğa milyarlarca yıldır zaten origami yapıyordu. Biz sadece onun dilini çözmeye yeni başlıyoruz. Sonuç olarak origami bize basit ama çok derin bir ders veriyor. Kısıtlamalar yaratıcılığı doğurur. Elinizde sadece tek bir kare kağıt olması, sığabileceğiniz dar bir roket veya incecik bir damar olması aslında bir engel değil, daha zekice bir tasarım için bir fırsattır. Origami, boyutlar arası bir geçiş sanatıdır. 2 boyutlu sıkıcı bir düzlemi, 3 boyutlu, işlevsel bir mucizeye dönüştürme sanatıdır. Japon ustalar kağıdı katlarken boşluğa şekil verdiklerini söylerlerdi. Bugünün mühendisleri ise o şekillerle geleceğe inşa ediyorlar. Bir dahaki sefere can sıkıntısından elinize bir kağıt alıp basit bir uçak yaptığınızda bir an durup düşünün. Aslında elinizde tuttuğunuz şey, NASA'nın uzay teknolojisinin, kalbinizi hayatta tutan stentin ve hücrelerinizdeki DNA'nın en ilkel prototipidir. Sanat ve bilim aslında ayrı şeyler değil, sadece aynı kağıdın 2 farklı kat yeridir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bilimin sanatla buluştuğu bu büyüleyici yolculuklara devam etmek isterseniz kanalımı inceleyebilir ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.